2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, unu ilave etmeye geçiyorum. Hamuru yoğurup toparladım. Toplamda 4,5 su bardağı un ilave ettim. Hamuru gördüğünüz gibi oldukça cıvık olması gerekiyor. Hazırlamış olduğum hamuru tezgaha alıyorum. Üzerine bir miktar un serpip hamuru tekrar toparlıyorum. Hamurun yumuşak olması böreğin en püf noktalarından biri. Toplamda 12 tane beze hazırladım. Bezeleri kenara alıyorum. İlk bezeyi alıp üzerine un serpip bir miktar açıyorum. Sadece merdane kullanarak açma işlemini tamamlıyorum. Bir tatlı tabağı büyüklüğü kadar açtıktan sonra hamuru kenara alıyorum. Bütün hamurları aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Hamurları açtıktan sonra 100 gram tereyağını eritelim. Tereyağını erittikten sonra kenara alıyorum. Açmış olduğum hamurlardan ilk öncelikle bir tanesini tabağa koyuyorum. Eritmiş olduğum tereyağından üzerine bol bir şekilde sürüyorum. Yağın her tarafa gelmesine özen gösterelim. Diğer hamurları da aynı şekilde üst üste koyarak bütün hamurları yağlayalım. Son hamuru da üzerine kapatıyorum ve tekrar yağlıyorum. Hamurların üzerine streçini kapatıyorum ve dolapta yaklaşık olarak yarım saat bekletelim. 200 gram beyaz peynir bir çatal yardımıyla iyice ezelim. Yarım demet maydanozu yıkadıktan sonra ince ince doğrayalım. Maydanozu peynire ilave edelim. Malzemeyi hazırladıktan sonra kenara alalım. 12 kat olan hamuru tezgaha alalım. Tabağın kenarında donmuş olan tereyağında tekrar böreğin üzerine sürelim. İlk öncelikle elimle bastırarak yavaş yavaş açıyorum. Tek seferde nefis kat kat börek hazırlayacağım arkadaşlar. Olabildiğince ince açmaya çalışalım. Kenar kısımlarına dikkat edelim. Elimizle yavaş yavaş açalım. Hamuru olabildiğince büyük açtıktan sonra şimdi şeklini vermeye geçelim. 12 katta bile gördüğünüz gibi parmaklarım altta görünüyor. Oldukça ince oldu. Karşı tarafta getirip üzerine kapatıyorum hamurun. Uç kısımları yarıya kadar getiriyorum. Bu şekilde yapıp bir kare elde etmek istiyorum. Diğer tarafta tekrar getirdim, üzerine kapattım. Açmış olduğum hamuru üst üste katladım. Daha sonra kare şeklini elde ettikten sonra ruletle küçük kareler halinde keselim. Kare kare kesmiş olduğumuz hamurların içerisine hazırlamış olduğumuz peynirli malzemeden koyalım. Videomu izleyip bana destek olduğunuz için sizlere teşekkür edebilmem için beni nereden izlediğinizi söylerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa lütfen yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. İlk öncelikle uç kısımları birleştiriyorum. Daha sonra diğer iki ucu birleştiriyorum. Kenar kısımları elimizle toparlayıp şeklini verelim. Toparladıktan sonra tekrar bastırıyorum ve ters çevirerek böreklerimizi hazırlayalım. Börekleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt koymuş olduğum tepsiye diziyorum. Toplamda 12 tane börek yaptım. Şimdi 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu. Çok güzel bir şekilde de kabarmış. Şimdi servise geçiyorum.
Oldukça pratik olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır, pul pul dökülen nefis peynirli börek tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle içerisinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat. Sizler videonun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.